Merhabalar, ben Doktor Harun Küçük, kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Bugün size kokleer implanttan bahsetmek istiyorum. Kokleer implant, cerrahi olarak iç kulağa yerleştirilen en gelişmiş işitme cihazıdır diyebiliriz. Kokleer implant kullanılmaya başladıktan bu yana işitme konusunda çok ciddi faydalar sağlamakta ve yılda ortalama olarak 3000 kişiye işitme rehabilitasyonu sağlamaktadır. Kokleer implantı biz hangi durumlarda uyguluyoruz? Doğuştan işitme kaybıyla doğan çocuklarda veya hayatın ilerleyen dönemlerinde ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı oluşan kişilerde biz bunu uyguluyoruz. Hayatın ilerleyen dönemlerde hangi durumlarda ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı olur? 1. Geçirilmiş ani işitme kaybı. 2. Kafa travması. 3. Bazı ilaçların kullanımı. 4. Meniyer hastalığı. 5. Otoskleroz hastalığının ileri dönemleri. 6. Geçirilmiş cerrahiler diye kısaca özetleyebiliriz. Kokleer implant uygularken ne yapıyoruz biz? Öncelikle hastanın ayrıntılı bir işitme değerlendirmesini yapıyoruz. Bu işitme değerlendirmesinin ilk basamağı odyometrik inceleme oluşturuyor. Odyometrik incelemede ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı olan hastalar tespit edildikten sonra standart işitme cihazı değerlendirmesini alıyoruz. Standart işitme cihazı değerlendirmesiyle beraber bu kişiler eğer standart işitme cihazıyla yeterli işitme rehabilitasyonu sağlanmıyorsa bu sefer ileri tetkiklere geçiyoruz. Otoakustik emisyon, ABR, BRA, kulak tomografisi, kulak MR'i gibi tetkikler yaparak hastanın mevcut olan işitme patolojisini tespit edip ondan sonra kokleer implant için uygun mu değil mi diye değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme sonrasında kokleer implant için uygun olan hastalarımıza bu cerrahiyi gerçekleştiriyoruz. Kokleer implant cerrahisi nasıldır? Kokleer implant cerrahisi yaklaşık 1,5 saat ile 2,5 saat arasında süren bir cerrahidir. Kısaca kokleer implant 2 tane üniteden oluşur. İç ünite ve dış ünite. Bizim ameliyat yerleştirdiğimiz kısım iç ünitedir. İç üniteyi dediğim gibi kulak kemiğinin içerisinden girerek elektrotunu iç kulağa yerleştirdiğimiz kısımdır. Ameliyatla iç kulağa yerleştirdikten sonra yarı yerinin iyileşmesini ve implantın vücut içerisinde konumunu sağlamasını bekliyoruz. Yaklaşık bir ay sonra ise dış ünite uzman odyolog eşliğinde hastaya uygulanıyor. Hastanın işitme ayarları işitme eşiğine göre yapılıyor ve hastanın ondan sonra işitme rehabilitasyonuna geçilerek işitmesi sağlanmış oluyor. Kokleer implant cerrahisi yapıldıktan sonra hastanede ortalama 1 ila 2 gün yatış olur. Kokleer implant cerrahisinde hastanede hastalarımız ortalama 1 ila 2 gün kalmaktadırlar. Ameliyattan sonraki 1. hafta rutin olarak kontrole gelir. Yarı yarı iyileşmesine bakılır. Yarı yarı iyileşmesinde herhangi bir sıkıntı gözlenmez ise de tahmini yaklaşık 1 ay sonra ise dış ünite takılarak implantın uygulaması gerçekleşmiş olur. Dış ünite dediğimiz kısım ise bu konuda tecrübeli uzman odyolog tarafından gerçekleştirilir. Kokleer implant konusunda siz hastalarıma bahsedeceklerim kısaca ve özetle bu kadar. Daha sonraki videoda görüşmek üzere.